Hi folks, ben Sercan. Hi folks, ben Ranya. Hi folks, ben de Defne. Öncelikle tekrardan girişimizi yapalım. University of Limerick'e teşekkür edelim. Yine kütüphanedeyiz, yine podcast stüdyolarındayız. Onlar sayesinde buradayız. Onlar sayesinde bu ekipmana sahibiz. Çünkü otherwise asla bunu yapamazdık yani. Bugün özellikle ilk 3 bölümü de izlediniz, yorumlarınızı gördük. Biz çok keyif aldık çekim yaparken. Feedbacklerimizi aldık. Daha eğlenceli olacağız. Yani biz daha çok eğleneceğiz en azından öyle söyleyeyim. Hadi sizi bilemeyeceğim. Umarım siz de eğlenirsiniz. Ya tabii bu şey değil yani anamızın karnından biz de şeyle doğmadık podcast yani. yaparak Podcast doğmadık yaparak yani. doğmadık. Öğreniyoruz tabii ki sizinle birlikte. Yorumlarınızı okuyoruz bu arada. Yorum yapmayan bazı arkadaşlarımız özelden yazıyor. Onları da görüyorum. Herkes özellikle 3. bölüm Dating Apps bölümünü beğendiklerine ben şey oldum. Şahit oldum. Birçok kişi mesaj attı çünkü. Özelden olsun, Instagram'dan olsun vesaire falan. Size de geri dönüşler nasıl, tepkiler Bayağı nasıl? iyiydi. Evet, iyi. Yani arkadaşlarımızı da takip ediyorlar. Yırtık olmaya karar verdim. Bundan sonra böyle. Hazır mısınız Ranya'nın yırtık anına? Evet, bugün ne konuşacağız arkadaşlar? Bugünkü konumuz Ya nedir? bugün genel olarak hani çok ilişkilerden konuştuk ama romantik olarak bakmıştık. Bugün işte biraz daha hani arkadaşlık, yine romantikle araya sıkıştırırız muhtemelen ama arkadaşlık, işte akademik ilişkiler hocalarla vesaire, çünkü hani gerçekten Türkiye ile çok farklı. Onlardan bahsetmeyi düşünüyoruz. Bir de bir sürpriz konumuz olacak. Bir arkadaşımızı getireceğiz, yabancı. Zaten hep bahsediyorduk. Sonunda bu bölüme kısmet oldu çok şükür. O yüzden hani onu da getireceğiz. Biraz da ondan da fikir alacağız. Bu şekilde başlayacağız. Şimdi yani bir önden isterseniz tekrar bir artık böyle kapanış konuşması gibi, buranın da başlangıç konuşması gibi şey yapabiliriz. Hani ilişkiler tekrardan, farklılık vesaire olarak. Yani burada aslında ben direkt okul ilişkilerinden yani bizim yani sonuç olarak sen PhD yapıyorsun, ben master'ım, sen master'sın ve hepimiz bir takım profesörlerle muhatap oluyoruz, bir takım hocalarla muhatap oluyoruz. Yani benim kişisel bir tane de bunu bütün herkes, etrafımdaki herkes bunu o kadar iyi biliyor ki arkadaşlar. Yani bir tane hocam var. Yani gerçekten Nemrut ötesinde. Yalnız bir şey Düşmanın diyeceğim. başına. Bir şey diyeceğim. Bir beni düşünür müsün? Ben Nemrut'u şimdi subtitle'dan ne diye çevireceğim? O da doğru. Kelimelerimizi iyi seçelim arkadaşlar. Ama bir şey diyeceğim. Yani Nemrut'un tabii ki burada şeyi kullanmayacağım. Erkek mi kadın mı kim olduğunu asla söylemeyeceğim. Sadece yani bence Türklükle ilgili, yani Türk kavramı ile ilgili bir sıkıntısı ve bir sorunu var. Yani ne zaman bir şey olsa sürekli bu Türk stil davranış mı? Bu Türk stil bir şey mi? Bu Türk stil şu mu? Yani şey diyesim geliyor. Ebenin amı. Yani hani gerçekten ebenin amı. Yani hani bilmiyorum, böyle birazcık sürtüşmeli bir şeyimiz var ama onun dışında mesela genel bütün hocalarla, diğer bütün hocalarım da Irish değil bu arada. Yani kesinlikle kıyaslayamayacağım o yüzden. Yani birisi Güney Afrikalı, birisi Alman falan vesaire. Yani sadece bu kişiyle evet birazcık böyle, aslında şu an biraz daha iyi bir ilişkimiz var ama Bitiyor diyedir. yani hem dönem bitiyor, evet, gerçekten aslında bir haftamız falan kaldı. Bir de ben Türkiye'deki eğitim hayatımı hatırlıyorum da yani gerçekten taşak muhabbeti yaptığım hocalarım da vardı. Yani hani gerçekten, hele bir tanesi sonradan iş arkadaşım oldu vesaire ama yani hani burada işler birazcık daha böyle abi mesela ben Cello hocamla iletişim kurmak istediğimde gerçekten birinci dönemin sonuna kadar ben asla kadının telefon numarasını bilmiyordum. Yani asla ama asla telefonla iletişime geçmiyor. Sadece mail üstünden. Yani maillerimizi görseniz böyle sanki
WhatsApp'ta mesajlaşır gibi üst üste mail atıyoruz birbirimize ve artık hani başta Peki bir şey soracağım, çok özür dilerim. Her seferinde altına kind regards Sercan yazıyor. İşte hayır başta yapıyordum onu. Her mailimin altına yazıyordum böyle. Yani hani best regards, all the best, see you soon vesaire falan böyle. İşte veya işte hi bla bla. Ya artık onları bile yazmıyorum. Yani hi bile demiyorum. Direkt cevabım neyse, yorumum neyse onu yazıyorum. Ve ikinci dönemin ortasında benle WhatsApp'tan konuşmaya başladı. Yani hani hayırdır abi. Yani Çok official bir ilişki var burada yani. Yani ben buna katılmıyorum şahsen. Çünkü ben kendi profesörümle hani daha öncesinde profesörüme bir adamın ot sattığını bile, o anıyı bile anlattı bana. Yani hani böyle şeyler oluyor. Yani bizim Profesörünle ot içtin mi peki? Hayır. O kadar da değil yani. Şimdi İrlanda ama Avrupa o kadar değil arkadaşlar. İçmek ister miydin? Ay hoş olurdu, komik olurdu ya. Ailesiyle beraber toplu böyle. Ailesiyle mi, tek mi? Çocukları değil de. Yok tek içmem hocam. Neden? Evli hoca. Okey. Ayıp olur şimdi. Kadın da katılsın yani Bir yanlış anlaşılma olmasın. Aynen öyle yani hani. Gizli aşk bu. Söyleyemem. Koyma. Evet. Yani şöyle benim profesörüm beni işte evine ailesiyle tanışmaya Christmas dinner'ına, lunch'ına davet etti. Yani Noel yemeğine davet etti. Ondan sonra beraber işte bowling şeyleri de var. Bu arada diğer PhD studentlar yani diğer PhD öğrencileriyle beraber bowling'e gidildi. İşte ondan sonra bizi Michelin yıldızı listesinde olan bir restoranda yemek yedirdiler. Bu arada arkadaşlar o ödemedik. bizim okulumuzda. Bir şovumuzu da yapalım. Aynen bizim Okulun okulumuzda içinde bir şey. Michelin yıldızlı restoran var. Evet. Dur saçımı soracağım. Yemekleri de çok güzeldi. Hepsini onlar karşıladı. Yani ve her zaten lunch zamanında yani öğle yemeği zamanında beraber yemek yiyoruz ve çok komik şeylerden bahsediyoruz. Yani ben buradakilerin daha anaç olduğunu düşünüyorum. Ben buraya böyle daha ortada durur bir şekilde gireceğim. Çünkü bence şöyle bir sıkıntı var. Türkiye'de özellikle sanat camiası, hocaları ve öğrencileri daha böyle relax, hani arkadaş ortamı gibi takılıyor. Ama bence burada aşırı ciddiye, hani sanat deyince direkt hani ciddiyet ve disiplin geliyor akıllarına. Evet. Bence o yüzden burada sen yapıyorsun. Ama bizim için bu tam tersi ki ben Ranya kadar da rahat değilim. Çünkü onlar PhD oldukları için onlar bir takım şeklinde ilerliyorlar. Ve bir aile oluyorsunuz gün sonunda. Ama benim hocam her sene yeni öğrenci görüyor. Çünkü biz senede bir mezun oluyoruz. Yani tek sene olduğu için. Ama bizde de mesela şöyle bir şey var. Abi ben hiçbir hocamla özellikle Türkiye'de ve hani üniversitedeki hiçbir hocamla elense olamam yani. Hani şakalaşmada tamamen kibarlık çerçevesi içerisinde ki hani benim bachelor supervisor'ım aşırı yakındık. Onunla hiçbir zaman böyle olamam. Ve bizde hep bir şey var. Hocam, işte X hocam. Abi burada işte Miss bilmem ne demeye çalışıyorum. Yalvarıyorlar. Hani Evet. hayır adımla hitap et. O kadar Bir de resmi değiliz. saltma veriyor. Evet Hani ama ben şeyim böyle ya ben hocam desem olmaz mı ya? Ya o burada bana ilk başlarda bana da çok yani Çok zordu. şimdi Türkiye'de sürekli yani hocam lafını kullanırız yani hocam Aynen. geldim hocam işte ne zaman geleyim vesaire falan. Burada hocama karşılık bir şey olmadığı için yani Aynen. ya, ama hani tam değil aynen. yani tam değil yani hocamın yani my teacher diyemiyorsun Aynen, yani aynen. o şeyde konuşmada. Evet o birazcık bana da garip yani bir ilk 2-3 hafta hitap edememiştim Aynen, evet. falan Ben bu modundaydım arada hala hani ismiyle seslenmekten bazen çekindiğim için böyle you diye konuşuyorum hani. Evet O biraz doğru oluyor. aslında doğru taktik. Aynen. Yani okulla ilgili ilişkiler benim aklıma bu kadar geliyor aslında. Çok fazla bir şey gelmiyor. Hani Evet. buradan dönebiliriz aslında. Arkadaşlık ilişkileri. Hepimizin çünkü bireysel arkadaşlarımız var. Irish olan olsun, başka ülkelerden olan olsun. Sizin arkadaşlarınızla olan deneyimleriniz nasıl? Ya şöyle söyleyeyim ben burada benim bir arkadaş grubum var 5 kişilik. Bir tane İtalyan, bir tane Amerikan, bir tane Alman, bir tane İrlandalı ve bir tane de Türk olarak bir de Polonyalımız var. Böyle bir Pardon ben buradan özellikle İtalyan olana selam gönderebilir miyim? Lorenzo'ya buradan Lorenzo'ya selam özel gönderiyoruz. selam iletiyoruz. Tamam tamam. Tamam. Devam ediyorum ben bir devam edeyim. Özür Kes dilerim. sesini.
Yani onlarla beraber olan arkadaşlığım, yani moralim bozuk olduğunda çok sıcak bir şekilde yaklaşmaları, işte tatil planlamaları falan, bu tarz şeyleri gördükten sonra ben dedim ki yani dünya varmış ama sanırım diğerleri için bu şekilde değil olay. Evet. Çünkü ben başka şeyler duydum Defne'den Aynen. mesela. Yani benim şu an aslında İrlandalı arkadaşım yok diyebilirim neredeyse. Çünkü evet, bir sınıf arkadaşlığı vesaire var ve burada kesinlikle işin içinde ırkçılık ya da bir dışlama şey yok. İnanılmaz güler yüzlüler. Hatta misafirperverlikleri vesairesi, yaklaşımlarını da ben Türklere aşırı benzetiyorum. Ama aralarına da almıyorlar. Ama benim anladığım kadarıyla bu onların zaten kültürünün de içinde olan bir şeymiş. Yani bunları birbirlerine de yapıyorlar. Diyelim ki biz Sercan'la çok yakınız. Sen benim ayrı bir arkadaşımsın. Beni görmeye geldin. Ben seni Sercan'la görüştürmüyorum. Ya da Sercan'la programım var. Sana diyorum ki evde otur, ben Sercan'la görüşeceğim. Yani bu tarz benzer hikayeleri de duydum. İğrenç. Aslında Yani. bunu hani international'lara yapmıyorlar. Kendi aralarında da birbirlerini dışlıyorlar anladığım kadarıyla. Ama evet, yani hani çok tatlılar. Şu an bir tanesine mesaj atsam herhangi bir şey için şuna ihtiyacım var diye kesinlikle yardım edeceklerini Kesinlikle. biliyorum. Ama yakın arkadaş değiliz yani. O yüzden. Ya bilmiyorum. Benim Irish arkadaş sayım, yani 3-4 tane Irish arkadaşım var. Ama hani Line birimin içinde değiller onlar. Genellikle Line 2'de duruyorlar. Hani birbirimiz, yani bir tanesiyle özellikle aşırı yakınız. Yani böyle her beni gördüğünde hemen dışarı geliyor, selam veriyor, sarılıyor, ediyor vesaire falan, böyle mesaj atıyor, carçurt, yani her şekilde destekliyor. Onun dışında ben 2 İtalyanla yaşıyorum. Aynı evin içerisinde. İnanılmaz ya, ekstremli tatlılar yani, hani şey, zaten hani İtalya ve Türkiye kültürel olarak da çok birbirine benzediği için vesaire bir çok iyi anlaşıyoruz. İspanyol bir tane çok yakın arkadaşım var. Yani mesela sürekli mesaj atıyor. Biz şunu yapacağız, toplanacağız, gelmek ister misin? Hadi, arıyor mesela. Hadi şuraya gidiyoruz, kalk gel vesaire falan gibi. O açıdan ben arkadaşlık bazında şanslı olduğumu hissediyorum bir tık bu anlamda. Çünkü bizim bölümde de herkes birbirini sarıyor, kolluyor işte vesaire falan. Bilemedim yani, benim böyle kötü bir burada deneyimim olmadı. Evet ya, Diyelim, kötü çok fazla. olarak olmadı. Ama Kötü hani değil, böyle biraz daha soğuk olma Aynen. anlamında. Biraz daha mesafeli duruyorlar diyebilirsin. Evet, genellikle yani evet. İngilizler, İngiliz kültürü burada bence çok fazla hakim ve hani bence hala şey olarak da, kişisel olarak da o ruh halindeler gibi, soğuklar yani. Hani bunu kabul edelim. Yani Ya, İrlandalılar soğuk. ya soğuk gözükse bile ama aslında hani merhaba dediğinde çok sıcakkanlı yaklaşıyorlar. Tabii ki de Tabii ama ki 32 diş gülümseyerek gezmiyor Türkler gibi. Biz çünkü merhaba diye geziyoruz. Ama yani ben sıcak olduklarını düşünüyorum ya. Ama Ya. belki bir merhaba demen gerekebilir önce. Evet. Sıcaklar ama şöyle, sıcaklık soğukluk değil de aslında mesafe kısmına geldiğinde şimdi seni hemen kendi şeyine almaz. Böyle her derdine ortak olmaz. Türklerdeki gibi öyle bir şey göremiyorsun burada. O biraz zor yani. Ya benim gördüklerim var ama benim şansımdan bence bu. Yani. Ay, ben şey demiştim ya, ilk işte bir takım sorunlar yaşayınca böyle Irish kişiyle direkt arkasından soğuk am çiçeği demiştim. Biz bunu Türkiye'de aşırı kullanıyoruz. Bilmiyorum, Ben bunu siz senden duydum. Ben bunu hayatımda hiç Aynen, ben de duymadım yani. Biz bunu kendi şeyimizde, yani kendi aramızda, arkadaş çevremizde falan kullandığımız bir şey. Soğuk am çiçeği, don yağı vesaire. Bunları çok kullanıyoruz ve gerçekten söylediğim ilk cümle, yani gerçekten arkasını döndü ve dedim, soğuk am çiçeği. Şimdi bunu İngilizceye çevir bakalım. Cold pussy flower. Tamam, ben o hallettim onu, sağ ol. Google Translate'e bunu yazsam ya da ChatGPT'ye, çünkü bana error verecek 404 not found diye. Evet. Peki tamam, arkadaşlık dedik. Peki ilişki, relationship olarak romantik ilişkiler konusunda ne düşünüyoruz? Ay, bunu ben bir şey söylemeyeyim çünkü yani artık bir yılımı tamamlayacağım. Ortada bir sikim yok yani, gerçekten ortada deli dana gibi dolanıyorum, tırım tırım herkese böyle şey. Yani en son geçen gece biliyorsunuz ki shot ısmarlattım yani. Daha artık ne yapabilirim, ama kaderim bilmiyorum. Ama bir şey demişler, aşkta kaybeden parada kazanır. Umut ediyorum ki parada kazanacağım. Evet, inşallah. Yani. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi genel olarak buradaki bir işleyişi bir hafif bir giriş yapayım ona. İşleyiş şu şekilde: bizde Türkiye'de normalde ilk haftadan
seni seviyorum denir. Evet, o yüzünün ifadesini gördüm. Haklısın. Abi şey diyeceğim, Gerçekten o sevgi değil. biri ilk haftadan seni seviyorum dese ayrılırım yani. O red flag'tir bu arada. Neyse diğer bölümlere atıfı yapıyorum. Şimdi şöyle ki burada şöyle bir şey var. Bir insanı tanımak istiyorsun ilk başta. Birkaç ay, yani 3 aylık bir süreci var genel olarak. Bu süreç içerisinde arkadaşlarıyla tanıştırma, işte eksklusif olalım yani. Bundan sonra hep artık birbirimizden başkasını görmeyelim kısmı var ama daha henüz bir ilişki konusu geçmiyor. Ondan sonra bu 3 ayın sonunda seni seviyorum deniyor ki hani bu da uzun bir süreç. Bence 3 ay çok uzun. Hani 1 ay 2 ay yeter bence. Evet götüm. Ne 3 ay Yani şimdi. aynen. Ne seçiyorsun ya hani? Yani öyle şeyde manavda portakal seçer gibi de seçmiyoruz. Ondan sonra bütün hayatımızın en önemli şeymiş gibi de seçmiyoruz. Bence ortada tutsak yeter yani. Evet. Evet bir abartma de yok mesela hiç. aradaki fark şu, çıkmak olarak baktığımızda biz Türkler eğer çıkıyorsan zaten hani sevgilisin, sevgilinle çıkıyorsun algısı oluyor. Ama bunlar o dating çıkmak sürecini hani şey olarak birbirimizi tanıyoruz. Şu an okey görüşüyoruz ama daha bir şey Nereye karar verilmedi. Birbirimizi tanıyoruz. Aynen. Ama o süreçte de aslında sevgili gibi yani en azından Türkiye'de bizim sevgililik olarak gördüğümüz şeyleri yapıyorlar yani. Ay, ama şu kapıyı da açık bırakıyor. Okey dating'deyiz. İşte ben seninle bir şeyler düşünüyorum ama öte yandan henüz daha sevgili olmadığımız için ben başkasıyla da sikişeceğim yani. O oldu başka ebenin şeyi yani. Başkasıyla da tanışırım mantığı var. Evet. Siktir git göt. Evet. Yani hoş değil. Hoş değil ama şöyle bir şey var. Şu anlamda hoş. Bir insanı tanıdıktan sonra onu sevip sevmediğine ve hayatını alıp almadığına Aynen. karar veriyorsun. Bu da şöyle oluyor. Daha bence kuvvetli, güçlü ilişkiler yani romantik ilişkiler kuruyorsun ve daha uzun sürede uzun soluklu oluyor. Çünkü Türkiye'de 1 ay, 2 ay ilişkiler böyle çok kısa olan ilişkiler çok fazla. Aynen ben o konuda sana çok katılıyorum. Çünkü bence zaten doğalı ve olması gerekeni o ama Sercan'ın dediği şey olmadan. Yani evet. eğer 3 ay birbirimizi tanıyorsak ben gidip başkasıyla konuşmam abi. Yani ve eğer ilk 2 haftada zaten birbirimize gıcık olduysak, hoşlanmadıysak zaten konuşmayı bırakırız yoluma bakarım yani. Aynen. Saçma. Saygı. Bilemedim. Yani. Şimdi arkadaşlar genel olarak ilişkilerden bahsettik. İrlanda-Türkiye farkları bahsedildi. İşte biraz İrlanda'ya salladık vesaire Türkler olarak. Ama bakalım bir yüzleşme yaşayalım. Bir İspanyol arkadaşımız var burada. Bakalım o Türkler hakkında ne düşünüyor? Tabii ki ona da biraz İrlanda'yı sallatacağız edeceğiz ama bakalım Türkler hakkında da ne düşünüyor vesaire bunları da soracağız. Ve bu nedenle İngilizce konuşmamız gerekecek. Maalesef Türkçe bilmiyor. So I'm switching to English. Barbara, do you want to introduce yourself? Hi, folks. I am Barbara. I'm Spanish, and I'm also a student here in the University of Limerick. I'm in class with Daphne, actually. Yeah, that's how we met. Yes. I mean, we met in the airport, Yeah, but it's such well, a long story. yeah. So. I can ask the first Yeah. question. Yeah. Barbara, have you ever used dating apps in Spain or Ireland? Actually, not here or in Spain, but in the Netherlands when I was last year. Yeah, I was on Erasmus, and I decided to get a dating app because I wanted to meet like people. Dutch guys. Dutch- Yes. Dutch guys and Dutch Tall girls. Dutch guys. How was your experience in Netherlands? It was actually fun with the dating apps. You mean? Yeah, of course. It was actually pretty fine. I found a guy that was pretty cool, and we had things in common and stuff. And we met in person pretty quickly, and that's the person I was with for the whole semester abroad. So yeah, it was a good experience. Yeah, it was quick to find someone. Yes, I think the quick meeting, it's really good Easy? choice, easy, good choice, Yeah. for dating. Yeah. Okay, Do you but want to ask? I wanted to ask that I'm here for about like a 7 or 8 months. Yeah. But you found your actually soulmate here, so you have a relationship with an Irish guy. I wanted to ask some tips how to meet an Irish guy.
Well, we met really casually, really. So I wouldn't know. I wasn't actually looking for an Irish guy. Oh. I wasn't But actually they're looking. good, right? Yeah, I wasn't actively looking for any guy in general. You know? Yeah. But yeah, we met in a club. So I would say next year you're here. So probably join some clubs and activities so you can meet. By the way, all we the need people. to Yeah. explain the clubs. It's not nightclubs. It's Yeah. like Yeah. social clubs of Social Yeah. club. university. Yeah, so. it's university clubs. Oh, okay. So And also, how is the relationship dynamic different than the Spanish relationship dynamic, or I mean, they have different types of humor, for example. So some of the jokes, sometimes I don't get his jokes. He has to explain. No, it's a joke. But apart from that, I would say we're pretty in sync. So yeah, and I thought we were gonna have more problems with like cultural differences and stuff, but you recommend people who are looking for an Irish relationship? You recommend an Irish guy or not? yeah, I do. Yeah, okay. I mean, maybe I'm Get just an lucky. Irish guy. Maybe I'm just lucky with my Irish man, you know. But Yeah, but yeah, of course. I have other friends with Irish boyfriends too, and they're pretty happy. So Oh, okay. Yeah. So recommended. yeah, Approved. recommend it. Yeah. I want to ask just one question. Is he wearing some skinny fit jeans, skinny fit trousers? No, no. That's good point. Okay. Every Irishman is wearing its skinny. No, he doesn't trousers. like those. Yeah. So Yeah. no, Okay. no, he's a decent person. Yeah. Good. So I'm gonna ask the last question. So we were judging people by relationships, both like romantically and friendshiply, as Turks. So I wanna ask you, what do you think about us Turks? Like friendship, of course. Like, do you found cultural differences? And blah blah blah. Like, do you find it hard to be friends with me? That would be too personal. Don't say bad. Don't say anything bad, please. But like, I wasn't blaming but him. like generally, how do you find friendships with Turks? Because I'm not the only Turkish people you're friends with. So Yeah. So I would say for me it was easy. You told me that you were people pleasers, and I'm also a people pleaser. So I think that's why we get along so well. But yeah, I would say that. And being from a country that's quite different and quite far away, I would say all of you are pretty Europeans. For a Turkish person, I don't know any more Turkish people apart from you guys. So, and I would say that maybe it's because it's you. I found it easy. But maybe with I don't know, like Muslim Turkish or something, it would be different because we would have way more different ideas. Yeah. But like it's like a stereotypical thing as well because they also see us like Middle Eastern people. But like we're literally in between. So we do have cultural things from Middle Eastern, but also we do have cultural things in Europe. So I think it's not related with us, but like aydın genç nasıl söylersin? Like any Turkish we're not teenagers anymore. It's so sad. But like young people, I think you're gonna get along like in general. Yeah. Obviously. Yes. So I think that's all For do we to have Barbara's part. But if you have any questions to Barbara or any other our international not relationships, international friends that Not French. not French. Okay, can I speak? Please. You are thinking French kiss? Maybe. Okay, you can ask us in the comments below so we can just see what they think about it, and maybe they can just give you feedback too. Yeah. Sure. So, Yeah. okay. Thank you for Thank you, coming. Barbara. Thank you for inviting me. Yeah. Every time. Okay, we're done. Evet diyoruz ve bunları konuştuktan sonra yavaş yavaş artık ben bölümün kapanışını yapıyorum arkadaşlar. Yap Sizin bakalım. için de okeyse. Arkadaşlar lütfen takip edin, yorum yapın, like atın.
bir şeyler söyleyin. Hani gerçekten yazın şu konu hakkındaki fikriniz nedir deyin. Bunlarla ilgili konuşalım. Ama gerçekten birazcık fazla daha interaction bekliyoruz sizden. Lütfen en azından beğenin. Ya da girince orada bir tane buton var ya arkadaşlar, hani takip et butonu. Ona bir basın, sadece izleyip çıkmayın şu kanaldan yani. Rica ediyorum. Sinirim bozuldu. Elinize yapışmaz, korkmayın. Evet, korkak alıştırma eline. Tatlım. Neyse, bunları söyledik. Herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Barbara'ya teşekkür Thank you ediyorum. Barbara. Thank you Barbara. Thank you Barbara. We love you. Deyip bölümü kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. Bye folks. Bye folks. Bye folks.